Bu dünyaya neden geldiniz? Arrival yani Geliş filminin görünüşte cevabını aradığı soru bu. Afişinde bile görüyoruz bu soruyu. Neden buradalar? Uzaylılar. Arrival, uzaylılarla ilgili yapılmış sayısız bilim kurgu filminden bir tanesi ama onu diğerlerinden ayıran en önemli özelliği sorduğu sorulara yüzeysel cevaplar aramaması. Bu cevapları biz de arayacağız ama önce filmin konusundan biraz bahsedeyim size. Dünyanın 12 farklı bölgesine UFO'lar yani tanımlanamayan uçan nesneler inmiştir. Ve dolayısıyla da bu durum dünyanın pek çok yerinde paniğe yol açmıştır. Çünkü biz insanlar böyleyizdir. Bir şeyi tanımlayamayınca hemen paniğe kapılırız. Tabii hepimiz değil. Mesela bu hikayenin kahramanı Doktor Lewis. Kendisi dünyanın önde gelen dil bilimcilerinden biridir. Bundan sonrasını tahmin etmek pek de zor değil. Evinize dilini bilmediğiniz misafirler gelince doğal olarak bir tercümana ihtiyaç duyarsınız. İşte filmimizde insan dışındaki bu akıllı canlı türüyle iletişim kurma görevi Doktor Lewis'in de dahil olduğu bir grup bilim insanına verilir. Bu bilim insanları uzaylıların dilini çözüp onlara herkesin merak ettiği o en önemli soruyu sormaya çalışacaktır. Bu dünyaya neden geldiniz? Bu noktadan sonra yapacağım açıklamalar bu filmi izlemeyenler için bir takım ipuçları içerebilir ve dolayısıyla daha sonra izleme keyfinizi kaçırabilir. O yüzden bundan rahatsızlık duyabilecek olan kişilerin önce filmi izleyip daha sonra bu videoya geri dönmelerini tavsiye ederim. Ama hemen baştan belirteyim, bu bir film tanıtımı ya da eleştirisi falan olmayacak. Bir filmden yola çıkarak zamandan, bellekten, algıdan söz edeceğiz. Ve tabii ki hayattan. Bir de uzaylıların tasarım anlayışına bir göz atacağız. Öncelikle uzay gemilerinden başlamak istiyorum. Tasarımları sizin de dikkatinizi çekti mi? 15 Eunomia adında bir asteroitten esinlenilmiş. Ben sembolik olarak bunları Babil Kulesi'ne benzettim. Biliyorsunuz bu kule dünyadaki yüzlerce dilin kökenini açıklamak amacıyla kullanılır. Ve bu filmdeki en önemli temalardan biri de dil. Uzaylıların dilini çözmeye çalışıyoruz. What does it say? Hatta önceden silah zannettiğimiz şeyin sonradan aslında bizatihi dilin kendisi olduğunu fark ediyoruz. Offer weapon. Çok anlamlı bir yanlış anlama. Çünkü dil dünyanın en güçlü silahı olabilir. Oysa uzaylılar bunu bize bir hediye olarak sunuyorlar. Bu hediyeyle yani dil yoluyla anlatmak istedikleri asıl şey ise zamanın lineer olmadığı. Ne demek zamanın lineer olmaması? Biz insanlar zamanı nasıl düşünürüz? Bir geçmişimiz vardır. Geçmiş bildiklerimizdir. Ve bizler de geleceğe doğru ilerleriz. Gelecek bizim için bilinmeyendir. Hatta zamanın simetrik olmayan tek yönlü bu lineer yapısına 1928 yılında yazdığı The Nature of the Physical World yani Fiziksel Dünyanın Doğası kitabında astronom Arthur Eddington zamanın oku adını vermiştir. Bu konsept daha sonra zamanın termodinamik oku, kozmolojik oku, radyasyon oku, nedensellik oku, parçacık fiziği oku, kuantum oku ve nihayet psikolojik ya da algısal oku olarak genişletilmiştir. Zihinlerimizde bilinenden bilinmeyene doğru yönelmiş algısal bir zihin oku var ve bu film bize daha derin bir katmanda bu kavramı sorgulatıyor. Bizler zamanın gözlemcileriyiz ve yaptığımız gözlemlerle, düşünme biçimimizle içinde yaşadığımız toplumun, bu toplumun oluşturduğu kültürel kodların ve dolayısıyla konuştuğumuz dilin bir ilgisi var. Evet, konuştuğumuz dille zamanın bir ilişkisi var. Mesela Türkçe konuşan insanlar olarak şimdi sizlere soruyorum. Gelecek bizim önümüz müdür yoksa arkamız mı? Peki ya geçmiş? Şarkılarımıza bile geçmiş. Gelecek günler sonsuz. Gelecek günler sonsuz önümüzde. Oysa Ant dağlarında yaşayan Aymara insanlarının dilinde bunun tam tersi. Onlar geçmişi önde, geleceği arkada algılıyorlar. Çince'de yarından sonraki gün anlamında kullanılan şu söz, gün arkası anlamına da geliyor. Dünden önceki gün için kullanılan bu sözse ön gün olarak da çevrilebilir. Hintçe'de daha pratik bir çözüm üretilmiş. Hem dün hem de yarın için aynı kelime kullanılıyor. Kal diye okunan bu kelimenin anlamı şu andan bir gün uzakta demek.
İster geleceğe doğru, ister geçmişe. Yani zamanı nasıl algıladığımızı, öğrendiğimiz ve kullandığımız dil doğrudan etkiliyor. Arrival filmindeki uzaylılar da hiç şüphesiz çok farklı bir kültürel ortamda yetişmişler. Dolayısıyla konuştukları dil ve kullandıkları alfabe de ona göre daha farklı bir şekilde ortaya çıkmış. Bunun tasarımı dikkatinizi çekti mi? Tümüyle dairesel. Japon kaligrafisindeki Enso'ya benziyor ki Enso da aydınlanmayı, evrenselliği sembolize eder. Daha önceki bir videomda dünya için ortak bir dili emojiler yoluyla kurmaya başladığımızı söylemiştim ama bu uzaylı arkadaşlar çok daha ileri giderek evrensel bir dil ortaya koymuşlar. Kainatın dili. Bu dilin cümleleri dairesel. Çünkü içinden çıktığı uzaylı kültürü zamanı bizim gibi bir ok olarak değil de daire olarak görüyor. Onlar için gelecek geçmişten çok da farklı bir şey değil. Geçmişi, şimdiyi ve geleceği aynı anda görebiliyorlar. Dolayısıyla bu bildiğiniz zamanda yolculuk filmlerinden biri değil. Zamanda yolculuk yapmaya gerek yok çünkü uzaylılara göre gelecek zaten çoktan yaşandı. Sadece biz insanlar bunu göremiyoruz ve dolayısıyla hatırlayamıyoruz. İşte bu son derece estetik yazıyı da buna göre tasarlamışlar. Logogramlarla yazıyorlar. Alfabe ve hece yazısı olan bizim fonogramlarımızın aksine herhangi bir sesi veya heceyi değil, doğrudan bir ifadeyi anlatıyorlar. Çince karakterler, Japon kanjileri, Mısır hiyeroglifleri gibi. Bizdeki söz uçar yazı kalır prensibine benzer bir şekilde konuşmanın aksine uzaylıların kullandıkları bu logogramlar zamansız. Tıpkı uzaylıların gemileri ya da vücutları gibi yazılı dillerinin de ne başı ne de sonu tam olarak belli değil. Biz başımıza gelenleri yazınca buna tarih diyoruz ya, işte bunlar hem başımıza gelenleri hem de gelebilecekleri yazıyorlar. Linguistler buna non-lineer ortografi adını vermişler. Peki bu tür bir yazıya bizim kültürümüzde bir isim verilecek olsaydı ne derdik acaba? Durun bir dakika. Bizim zaten bu kavram için kullandığımız bir kelime var. Alın yazısı. Anlayacağınız uzaylılar alın yazısını okumayı sökmüşler. Yazmayı da başarmışlar. Şimdi de bize öğretmeye gelmişler. Bütün bunları nereden mi çıkartıyorum? Filmin en başından kahramanımız ne diyordu? Memory is a strange thing. It doesn't work like I thought it did. Zamanla çok bağımlıyız. Onun düzeniyle. Daha bu ilk cümleleri işitip görüntüleri görmeye başladığımız anda uygulamalı olarak bir tuzağa yakalanıyoruz. Eğer iki görüntü arka arkaya gösterilirse doğal olarak bir öncekini sanki geçmişte yaşanmış gibi algılamaya meyilliyiz. Oysa filmde bu sahneler gelecekten alıntılanmış. Normalde filmlerde geçmişi hatırlama yani flashback sahneleri vardır ya. İşte bu filmdeki o sahnelerde kahramanımız geleceği hatırlıyor. Çünkü uzaylıların getirdiği mesajı, dili ilk çözen kişi o. Ve bunu çözdükten sonra yaşadığı aydınlanma sonucunda artık geçmiş de gelecek de onun için bir. İzleyici olarak bizim bunu fark edebilmemiz çok zor çünkü biz klasik lineer zaman anlayışımızla kıskıvrak bağlı durumdayız. Aslında bir yerde bu konuyu tam da gözümüzün içine sokuyorlar. Sapir-Whorf hipotezinden bahsediyorlar. It's the theory that the language you speak determines how you think and Yeah, it affects how you see everything. It was, Bu filmde zamanda fiziksel olarak değil ama algısal olarak bir yolculuk yapıyoruz. Max Richter'in muhteşem bir bestesi eşliğinde gelecekte açılıyoruz. Ve kahramanımız bize filmin başlamasından neredeyse 3 dakika sonra kendi hikayesinin sonunu söylüyor. and this was the end. Bu filmin adapte edildiği eserin adı Arrival yani geliş değil, hayatınızın hikayesi. Karakterimizin hayatının hikayesini, onun yaptığı hayat yolculuğunu adım adım ve lineer olarak değil de karmaşık bir sırayla görüyoruz. Tıpkı uzaylıların alfabesindeki tasarımlar gibi. Karmaşık bir sırayla ama dairesel. Filmin bana göre en derin anlamı olan ve henüz daha 3. dakikada görmemize rağmen filmin son sahnesi olarak da kabul edebileceğimiz, adeta hayatımızı sembolize eden dairesel bir koridorda yapılan şu yürüyüş, hayatımızın hikayesi.
Hayatımızın cümlelerini bir bütün olarak kuruyoruz. Belki de her şey çoktan yaşandı ve bitti. Ama biz böylesi bir üst düzey algıya henüz sahip değiliz. Bunun için yeni bir dil öğrenmeliyiz. Uzaydan ya da bilmediğimiz yerlerden gelen mesajları görmeye ve onları çözmeye çalışmalıyız. Ve bir gün uzaylıların dünyaya gelme ihtimalinden ve bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde onlara soracağımız "Bu dünyaya neden geldiniz?" sorusunu onlara sormadan önce kendimize sormalıyız. Bu dünyaya neden geldik?